Herkese merhaba arkadaşlar. Tyson Fury bitirdim dedi. Emeklilik kararımdan kesinlikle dönmeyeceğim dedi. Boks fanlarına da birkaç soru soralım. Tyson Fury için emeklilik kararı doğru bir karar mıydı? Tyson Fury'nin 2-3 sene daha boks yapması gerekir miydi? Tyson Fury'nin özellikle de boks fanlarının istediği Anthony Joshua ve Alexander Usyk maçlarını tamamlaması mı gerekiyordu? Bu boksörleri de listesine yazdırması mı gerekiyordu? Bu soruyu da boks fanlarına soralım. Bakalım boks fanları bu soruya ne cevap verecek? Özellikle de ben Tyson Fury'nin size emeklilikle ilgili açıklamasını okuyayım. Sonrasında da Tyson Fury ile ilgili kendi yorumumu yapayım. Tyson Fury şunu diyor. Bitirdim. Romalı liderin dediği gibi her zaman savaşacak biri olacaktır. Son 10 yıldır boks için dünyanın dört bir yanındayım. Ne zaman baba, eş, kardeş ya da oğul olacağım diyor. Kişisel zamana ihtiyacı olduğunu söylüyor. Mutluyum, sağlıklıyım, hala beynim var, konuşabiliyorum, güzel bir eşim, 6 çocuğum ve sayısız kemerim var. Çok param, başarım, şöhretim var. Daha ne için yapıyorum diyor Tyson Fury. Aslında Tyson Fury'nin açıklamasına baktığımızda doğru. Parası var, şöhreti var, eşi var, çocukları var. Tabii ki onlara da zaman ayırması gerekiyor Tyson Fury'nin. Zaten maç sonrasında da yani çocuklarına zaman ayırabilir. Bundan yana bir sorun olmaz. Evine gider. Sonrasında da spor salonuna gelir. Bence bu bir bahane değil. Benim şahsi fikrim. Tyson Fury'nin emeklilik kararına gelince herkesin kararlarına doğal olarak saygı göstermek zorundayız. Tyson Fury'nin açıklaması bu şekilde. Tyson Fury için bence emeklilik için bu yaş erken bir yaş. Tyson Fury 3-4 sene daha dövüşebilirdi. Boks ringlerinde boy göstertebilirdi, kendini göstertebilirdi. Tyson Fury'nin kalitesi belli, boks tekniği belli, bokstaki örnek vereyim yaptığı özellikle de konuşma tarzı, insanları etkilemesi dünyanın dört bir yanında Tyson Fury'nin boks fanları var. Onu takip eden, ona hayran olan insanlar var. Doğal olarak da bizim Tyson Fury ile ilgili en ufak yanlış konuşacağımız bir kelimeyi bile cımbızla çekip ona bile çok fazla tepki gösterecek hayranları var diyebilirim. Tyson Fury için şunu söyleyebiliriz. Aslında Tyson Fury'yi Tyson Fury yapacak son iki maçtı. Özellikle de Anthony Joshua ve Alexander Usyk maçları Tyson Fury'nin bence emeklilikteki onu zirvede tutacak, yıllarca konuşturacak iki maç bu maçlardı. Keşke bu maçları yapıp sonra emekli olsaydı ve şu maddeyi de ekleseydi. Boks fanları benden şunu istiyor. Özellikle de Anthony Joshua ve Alexander Usyk maçları yapmamı istiyor. Ben onların isteğini yapacağım. Bu iki isimle dövüştükten sonra emekli olacağım. Bu kesin kararımdır. İşte bundan sonra işte şu boksör veya A boksör, B boksör daha demeyin. Artık yoruldum ve bırakacağım diyebilirdi ama birdenbire ani bir şekilde emeklilik kararı alması ve bu iki isimde maç yapmadan emekliliğe ayrılacağım demesi doğal olarak boks fanları tarafından birçok tepkiye yol açtı. Özellikle de boks fanları şöyle yaptığı yorumlar var. Özellikle de Tyson Fury'nin Anthony Joshua ve Alexander Usyk'ten çekindiğini söylüyorlar. Ona karşı kaybedeceğini biliyordu. Bu yüzden emekli olduğunu söylüyorlar. Özellikle de Alexander Usyk'ten çekindiğini düşünen birçok boks fanı var. Boks takipçi var. Şimdi genel olarak ağır sikletlere baktığımızda Anthony Joshua'nın yaşı 32, Tyson Fury'nin yaşı 33, Alexander Usyk'in yaşı 35, Deontay Wilder'ın yaşı 36. Birbirlerinin aslında aralarında yaş olarak çok büyük bir fark yok. Biraz daha bu isimler ilerleyebilir. Gennady Golovkin'i biliyorsunuz 40 yaşında hala Ryota gibi genç bir boksörü ringde yendi ve serisine devam ediyor. Gennady Golovkin, Tyson Fury'de aslında devam edebilir. Ama boksta da şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani şunu da söylemek gerekiyor. Tyson Fury'ye bu konuda haksızlık yapmamak gerekiyor. Boksta bazen bazı boksörlerin vücudu refleks verebilir. Yani kendini sürekli yeniler. Mesela Gennady Golovkin Canelo Alvarez sürekli vücutları kendini yeniliyor ve refleks veriyor.
Hani dövüşebiliyorlar, yani mücadele edebiliyorlar. Ama Tyson Fury'nin aslında son maçı, Dillian Whyte maçındaki performansı bence çok kötü bir performanstı. Özellikle de Dillian Whyte'nin Tyson Fury karşısındaki performansı Tyson Fury'den de daha kötüydü. Ve Dillian Whyte için aslında tepsideki bir cevher hazineydi Tyson Fury'nin bu performansı. Bence bu performansa Tyson Fury'yi Dillian Whyte yenemediyse hiçbir zaman daha yenemez. Dillian Whyte gerçekten elinde çok büyük bir fırsat vardı. Onu tepti, kaçırdı diyebilirim. Yıllarca bekledim bu anı diyordu. Ve o anda bir şeyler yapması gerekiyordu, göstermesi gerekiyordu. Ama hiçbir varlık göstertemedi. Tyson Fury en kötü haliyle bile ben onun o performansını en kötü performansı olarak değerlendiriyorum. En kötü performansında bile Dillian Whyte'i yendiyse bu saatten sonra Dillian Whyte zaten onu yenme şansı yok. Aslında ağır sikletlerde bu isimler birbirleriyle aslında bir rekabet ortamı oluşturmuş. Birlikte yürüyorlardı birbirlerine, işte sözlü sataşmaları. Ama Tyson Fury'nin emekli olması aslında birçok dengelere alt üst etti. Eğer ki şimdi Tyson Fury emekli olursa doğal olarak Deontay Wilder bir numara olacak ve liste başı olacak. Artık maç yapmak zorunda kalacak. Bakalım bundan sonraki süreçte Deontay Wilder ringlere dönecek mi? Bence de dönmesi gerekiyor. Özellikle de Deontay Wilder'ın Alexander Usyk gibi, Anthony Joshua ile gibi boksörlerle maç yapması yeniden boksa bir heyecan getirecektir. Bazen boksta şu olabilir. İki boksörün boksu birbirine uymaz. Bence Deontay Wilder'la Tyson Fury'nin boksu hiç birbirine uyuşmadı. Bu yüzden özellikle de Tyson Fury'nin Deontay Wilder'ı çok iyi çözmesi, psikolojikman onun üzerine iyi bir etki kurması ve bu yüzden de Deontay Wilder iki defa Tyson Fury'ye kaybetti. İlk maçta çok iyi işler çıkartabilen Deontay Wilder son iki maçta sanki ringde yoktu. Tyson Fury her zamanki gibi belli bir zamandan sonra kontrolü el aldı ve Deontay Wilder'ı iki maçta da geriye bıraktı. Aslında Deontay Wilder'dan çok umutluyduk. Umutlu olduğumuz maçlar, son maçta umut vardı ama yine olmadı. Tyson Fury emekli olursa aslında boksta bir nevi dengeler değişecek. Belki bunların içinden bir tanesi de Alexander Usyk yeniden zirveye oturabilir. Tyson Fury'nin koltuğuna oturabilecek boksörlerden bir tanesi diyebilirim. Ama özellikle de Anthony Joshua gibi bazen rövanşlarda devleşen bir isim var. Anthony Joshua'yı herkes bazen şey alabiliyor. Örnek vereyim, korkak, işte iyi boksör değildi falan gibi gözüküyor ama Anthony Joshua olimpiyat şampiyonu bir boksör. Sert vurabilen bir boksör. Özellikle de Alexander Usyk'in maç sonrası kaşının ortasını yarmıştı. Yani o yüzden bence Anthony Joshua da tehlikeli boksörlerden bir tanesi diyebilirim. Aparkatlarını, kroşelerini çok iyi vurabilen bir isim. İkinci maçta eğer ki Usyk'i geçerse büyük bir ihtimal Dillian Whyte ile arasında bir maç gerçekleşebilir. Bence bu boksörler devam etmesi gerekiyor. Ne olursa olsun bence Tyson Fury'nin mesela baktığımızda işte daha dövüşmeyeceğim diyor ama UFC'den bir yıldızla Francis'te maç yapacak sözleri çıkıyor. Onu da nakalt ederim diyor sağ parkatımla. İşte Usyk'i de nakalt ederim. Hepsini nakalt ederim diyor. Madem hepsini nakalt edeceksin, hala UFC'den birileriyle dövüşmek istiyorsun, en azından boksörlerden biriyle dövüş. Mesela Evander Holyfield gibi gidip UFC'den biriyle dövüşüp nakalt olup kendini rezil etme. Eğer ki Tyson Fury de UFC'den biriyle dövüşüp işte bu şekilde bir knockout'a falan maruz kalırsa doğal olarak rezil olmuş olur. Hiç gerek yok. Bence Anthony Joshua ile dövüş, Alexander Usyk ile dövüş. Belki yenilebilirsin, kazanabilirsin. Boksun içerisinde zaten bunlar var ama boksörlerden birine en azından yenileceksen. UFC ile de dövüşeceksen, UFC'deki biriyle gözün kestiriyorsa, yenebileceğine inanıyorsan ona göre tabii ki dövüşebilirsin. Sorun yok. Benim şimdilik Tyson Fury ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bence de
Tyson Fury 2-3 yılda bence boksa devam etmesi gerekiyor. Özellikle de Tyson Fury'nin boks fanlarının gönlünü alması gerekiyor. 2 maçla Anthony Joshua ve Usyk maçlarıyla bu işi bitirmesi gerekiyor. Eğer ki bundan önce bitirirse uzun yıllar Tyson Fury hakkında hep bu konuşulacak, hep bu söylenecek. Tabii benim yorumlarıma katılanlar olur, katılmayanlar olur ama benim düşüncem bu şekilde. Sizin de düşünceleriniz aksi takdirde ise aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz boksörle ilgili. Unutmadan kanala abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Birçok boks fanına, takipçisine ulaşalım. Kanalımız gittikçe büyüsün. Biz de bu işi gittikçe daha profesyonelleştirelim. Daha çok bu işe yönelelim. Ama şimdi iki işi bir arada yapmak zorunda kalıyorum. Hem YouTube çekiyorum hem de kendi hayatımı devam ettirmek için farklı işler yapmak zorunda kalıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.